arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size introda gördüğünüz motif örneğini göstereceğim. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Hemen yapımına geçeceğim. Sarı iplikle önce zeminini yapacağız arkadaşlar. İlk önce sarı ipliğimizle başlama noktasını yapıyoruz arkadaşlar. Ben çift kat kullanacağım. Bir tane tek kattan ördüm. Onu en son göstereceğim size boyutunu. Bir tane de çift katlı olarak öreceğim. İpimi kilitledikten sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir tane kaydırma tekniğiyle halkamı oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. 2 tane doladım. Halkamın içinden bir tane ilmek alarak ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 zincir çektim. 2 tane doladım. Halkamın içinden ilmek alıp ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 2 tane dolayıp bunu 8 kere yapacağım arkadaşlar. Şu kalan ipliğimi de arada dolandırıyorum ki burada elime dolaşıyor benim. Hani hem şu ortası birazcık tok olsun hem de iplik arada kaybolsun. 2 tane zincirimi çektim. Hızlanıyorum burada. Evet, ikinci sıramızda arkadaşlar zincirimizin hemen yanındaki noktadan ilmeğime bir tane kilitleme işlemi yapıyorum ve buradan ipliğimi kilitleyip 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. İki tane doladım. Yine ikili trabzan şeklinde yapıyorum. Yalnız örmüyorum. Tığımda bekletiyorum. 2 tane doladım. Bekledim. 2 tane doladım. Bekledim. 2 tane dolayıp bir trabzan daha yapıp 2 kere de çıktım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğim var. Çıktım. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. 2 tane doladım. Yanındaki hemen ilmeğimizin içine ikili trabzan yaptım. Ama örmedim. Bekledim. İkili trabzan yaptım. Bekledim. 3 ilmeğim oldu. 2 kere doladım. İkili trabzan yaptım. Bekledim. 4 ilmeğim oldu. 2 doladım. 1 ikili trabzan daha. Örmeden 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek elde ettim. Hemen çektim. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir yaptım. Toplamda bütün yuvalarımızın içini bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. İki tane doladım. İkili trabzan yaptım. Örmedim. İkili trabzan yaptım. Örmedim. İkili trabzan. 2 tane doladım. Örmedim. 4 oldu. 2 tane doladım. Örmedim.
5 etti ve topladım. Şimdi arkadaşlar şuralarda ben başta 4 tane çekmiştim ama ipliğim kastı. Model kastı kendini. O yüzden 5 tane zincir çektim. Siz ipliğinizin kalınlığına göre, hani kasma derecesi, kasma şeyine göre bakın, ona göre zincirinizin sayısını eksiltin veya fazlalaştırın. 1, 2, 3, 4, 5 tane çektim. Şuradaki ilmeğimizin başına kaydırma yaparak bir tane de zincir çektim. Bitirdim. Evet. Şimdi 3. sıramızda arkadaşlar 2 tane iplik kullanacağım ve ikisini aynı anda öreceğim. Onun yapış aşamasını göstereceğim. Lütfen video hızlandırmayın veya hızlıca geçmeyin. Arada kaynamasın. Şimdi ilk önce yeşil ipliğimizle başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeşil ipliğimizle aldık. Birleştirme yerimizdeki yuvamızdan ben ipliği oradan kaybettim. Şuradaki yuvadan direkt ipliğimi alıp bir tane kilitleme işlemi yapayım. Kilitledim. Bir tane zincir çekip bir, iki, üç tane zincir çektim. Bir tane doladım. Yine aynı işlemi trabzan olarak, tekli trabzan olarak bir kere doladım. Örmeden bekledim. Bir kere doladım. Örmeden bekledim. Bir kere doladım. Örmeden bekledim. Bir tane doladım. Örmeden bekledim. 1, 2, 3, 4, 5. Yani toplamda 5 ilmeğim oldu. Hepsini bir kere de aldım. Bir tane zincir çektim. Bir tane daha zincir çektim. Şimdi bunu kesmeden direkt beyaz ipimi alıyorum arkadaşlar. Beyaz ipimi aldım. Şu anda ikisi elimde. Bir zincir yaptım. Bir, iki tane doladım. Şu yeşil ipliği parmağımın arkasından geçirip sıradaki ilmeğimin içinden bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tam örmeden yeşil ipliğimle ön tarafa geçiriyorum. Bunu arata yürüteceğimiz için arkadaşlar aralarından geçiriyorum ki ipliğim yukarıda kalsın. Bir tane zincir çektim. 2 tane doladım. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Örmeden yeşil ipliğimi öne getirdim. Ördüm. Bir tane zincir çektim. 2 tane doladım. Burada ipliğimiz biraz karışıyor. Dikkat etmemiz lazım. 2 tane yaptım. Örmeden yeşil ipliğimi öne geçirdim. Ve ördüm. Şu şekilde yeşil ipliğimi arada geçirmiş oluyorum. Arada yürütmüş oluyorum. Şu ipliklerimizi arada kaybedeceğiz arkadaşlar. Şöyle saklayayım. Görüntü kirliliği yapmasın. Şimdi 3 tane yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. 2 tane doladım. Aynı noktaya yine 1, 2 tane yaptım. Örmeden yeşil ipliğimi öne geçirdim. Bir tane ördüm. Sonra bunun üzerine sık iğne yapacağımız için bu kaybolacak. Bir tane zincir çektim. 2 tane doladım.
2 kere de çıktım. Örmeden yeşil ipliğimi öne geçirdim. Ördüm. Bir tane zincir çektim. 2 doladım. Örmeden yeşil ipliğimi öne geçirdim. Şimdi bir tane zincir çektim. Yeşil ipliğimi öne geçirdim ve artık yeşil iplikle işlem yapacağız. Yeşil ipliğimle bir tane zincir çektim. Beyaz ipliğimi arkaya aldım. Bir tane doladım. Bekledim. Bu işlemi 5 tane ilmeğim olana kadar tekrar edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Zincir çektim. Bir tane daha zincir çektim. Toplayıp beyaz ipliğime geçtim. Yeşil ipliğim arkada. Beyaz ipliğimden bir tane zincir yaptım, kilitledim. Bir tane daha zincir yaptım. 2 tane doladım. Aynı işlemi tekrar yapacağız arkadaşlar. Yeşil iplik öne. Öreceğim. Bir tane zincir, 2 tane dola. Örmeden yeşil iplik öne. Etrafını bu şekilde örerek yeşil beyaz örerek tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, son beyazımız da bitti. Yeşil ipliğimle birlikte yeşili buradaki pıtırcığımızın üstüne koyuyorum. Bir tane zincir çektim. Buradaki ilmeğimin içinden beyazla birlikte kaydırma tekniğiyle örüyorum. Bir tane zincir çektim. Şöyle şu yeşili birazcık çekeceğim. Kasmasın diye arkadaşlar. Önce beyaz ipliğimi bir keseyim. Şöyle bir düzelttikten sonra yeşil ipliğimi de biraz uzun tutarak kesiyorum. Şimdi şu aradaki kalan ipliklerimizi tabii ki kaybedeceğiz arkadaşlar. Beyaz ipliğimi üstten yürüteceğim. Burayı sık iğne yapacağımız için. Şimdi 1, 2, 3. sıramızı bitirdik. 4. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. 4. sıramızı yapacağız şimdi. Buradaki yuvamızdan ipliğimizi kilitleyip kalın tığımı alayım. Bir tane
sık iğne yapıp ipliğimi kilitledim. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. İlmeklerimizi birazcık sıkı değildi, birazcık daha gevşek tutalım arkadaşlar. Burada çünkü tekrar bu sık iğnelerin arasından girerek 5. sıramızı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. sıramızı yapacağız. Evet, birden kafam karıştı. Şimdi her bir ilmeğin içine böyle çok da sıkı olmayan 2'şer tane sık iğne ile temiz geçiyorum. Köşelerde 2 tane yapıp 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İki tane sık iğne. Her bir yuvaya yine 2 tane sık iğne gelecek şekilde devam ediyorum. Köşeye geldik. Niye böyle oldu? Evet, son haneye geldi. 3 tane. Şimdi bu ben çift kat yaptığım için arkadaşlar araları birazcık açık oldu. Ondan dolayı ben 3'er tane yaptım. Eğer siz ince iplikle yapacaksınız tabii ki de 2 sıra yeterli. Şöyle bir el ütüsü yapıp elimle düzelteyim. Gayet güzel. Gerçekten çok tatlı bir motif. Şurasının yapımı biraz şuranın yapımı biraz gözünüzü korkutabilir ama korkacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Gayet kolay. Şu son ilmeğimi arkadaşlar yaptım. 3 tane yaptım. Şimdi şuradaki sık iğne ile bir ince tığımla yapacağım. İğne ile birleştiriyoruz ya. Şu şekilde temiz bir bitiş yaptım. Şuradaki ipliğimi de aralardan alarak kaybedeceğim. Evet, zaten buraya işlem yapacağımız için yine ipliğimi arkaya alayım. Arkada keseyim.
Şimdi burayı eksik yapmışız bakın. 2 tane yapmışım. Nasıl fark etti? 3, 2. Neyse o da nazarı olsun artık. İpliği kestim, sökemem de. Evet, son ilmeğimi de yapıyorum arkadaşlar. Motifimiz bitti. Birleştirme noktasından kaydırma tekniğiyle yapıp kesiyorum. Evet arkadaşlar, 5. sıramıza geçtik. 5. sıramızda yine köşemizden beyaz ipliğimi alıyorum. Bir tane kilitleyeceğim. Bir tane sık iğne yaptım. 2 tane, 3 tane hatta zincir çektim. Buraya 4 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Hemen ipliğimi dolayıp şuradan bakın şöyle sık iğnelerin arasından ilmek alarak şu şekilde. Şimdi şuraya yaptım. Bakın şurada bir çizgi oluştu. Bir tane daha yapayım, göreceksiniz. Yan yana ilmek alacağım. Şu ipliğimi arkaya çekeyim. Rahat göstereyim. Bakın şurada çizgiler oluşacak. Bunu aralık vermeden devam edeceğiz. Yani bir battığımız yerin yanından değil de direkt son çizginin ucundan batacağız. Şu şekilde battım. Bakın şuraya batmışım. Aynı yere batacağım ve yanından ilmeği alacağım. Buradan ilmeği alıp trabzanımı öreceğim. Bakın şurada bir çizgi oluştu. Aldım. Çizginin bittiği noktadan tığımı soktum. Bakın hemen yanındaki ilmekten çıktım. İlmeğimi aldım. Trabzanımı ördüm. Şu şekilde bir görüntü olacak. Bunu başına kadar aynı şekilde burayı yapar gibi orayı da tamamlıyoruz. Evet, şu şekilde olacak. Dört tarafın görüntüsü de. Lafımı tamamlayayım arkadaşlar. Eğer benim kanalımdan faydalanarak bir model yaptığınız zaman Instagram'dan bana gönderebilirsiniz. Çok seve seve bunu kanalımda, Instagram hesabımda seve seve paylaşırım. Evet, şimdi ben bunun etrafında dolanıp veda için geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, motifimiz bitti. Oldukça güzel, şık bir motifimiz oldu. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, ben bunu çift katla ördüm. Bu da
tek katla ördüm. Aynı sayılarla motifim arasındaki boyut farkı. Yani ipliğinizin kalınlığına göre modeliniz değişecektir arkadaşlar. Boyutu değişecektir. Ona göre kendinize göre kalınlıkta tığ ve ipliğinizi seçmeyi unutmayın. Motifimiz bu şekilde. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben bu renkler çok hoşuma gitti. Renk uyumu. O yüzden bu renkte yaptım. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz tabii ki. Yine söylüyorum, benim videolarımdan faydalanarak yaptığınız projeleri Instagram'dan bana gönderebilirsiniz. Aysunca Tasarım, aynı isim ve logo ile bulabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz beni takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir beğeni ve bir yorum da yaparsanız emeğimin karşılığı olarak çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoşça kalın.